Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Night Online videosuyla karşınızdayım. Valla arkadaşlar, şu anda 34 yaşındayım. Bu oyunu askere gitmeden önce oynamıştım en son. Yani size tarih verecek olursam 2011'de askere gittim. 2010'da benim Night Online ile olan ilişkim bitti. Nasıl bitti? Bir çarımız vardı. Olimpiyada oynuyorduk o zamanlar. Andream çarımızdı. 8 Iron Impact, 8-7 Chitin Set karışık. Güzel de çarımız vardı. Yılbaşı etkinliğinden sonra çarımızı soydular. Ondan sonra da Night Online hayatını bitirdik. PvP'ye başladık. Sonra akabinde işte askerliğe gittik. Askerden geldik falan oldu filan oldu derken 15-16 sene biz bu serüvene son verdik arkadaşlar. Şimdi günümüz şartlarında da tekrardan Night Online'a başlamaya karar verdik kardeşimle beraber. Şu an bu birinci çarımız. İkinci çarımız da bu ayın başında gelecek inşallah. Şimdi bizim ciddi bir bütçemiz olmadığı için belirli bir bütçede biz bu işi yapmaya karar verdik. Ve bu bütçede ortaya çıkan karakter Warrior bu oldu. Aslında biz human karakteriyiz. Ama oyunun başında biraz acele ettiğimiz için ork bir karakter açıp hemen 35 level'e kasıp trade'ini açıp işte işlemleri başlattık. İşte ringini aldık. Co-pazardan alışverişler falan. Yani bu hale getirdik. Şimdi serüvenin başından sonuna kadar her şeyini anlatacağım. Bu bizim Night Online videomuzda çarımızın başlangıcının hikayesi olacak. Daha sonra haftada 2 gün veya haftada 3 gün duruma göre sizlere oyunla ilgili güzel videolar çıkartacağız. Gerek PK olsun, gerek etkinlik olsun, gerek upgrade olsun, gerek pazar olsun. Neler yapabiliriz ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi birincisi çarımız Warrior. Tabii ki de şöyle bakmış olduğunuz gibi 83 level rep 6 olarak çarı satın aldık. Her şeyi sıfırdan dizdik arkadaşlar. Çarı ayrı aldık, itemleri ayrı aldık, eşyaları ayrı aldık, takıları ayrı aldık. Yani bu çarın üzerindeki her şeyi tek tek yaptık arkadaşlar. Emek kardeşimle beraber yaptık, hazırladık. İki hatamız oldu. Ne yazık ki. Birincisi bronz premium aldık. Çünkü var premium alıp itemleri kitlememiz lazımdı. Onu düşünemedik. Ama problem değil. Süreç nasıl başladı? Öncelikle tabii ben yurt dışında yaşadığım için ekonomik olarak bir tık bütçemiz buna uygun müsaade ediyor. Ama hiçbir zaman Night Online'ın fiyatlarına bakmadım yani. Hep araştırdım. Dedim nasıl yaparız, nasıl ederiz. Sonra vazgeçtim. Dedim baktım itemler çok pahalı. Biz oynayamayız gibisinden. Sonra co bir giriş yaptım. Oraya atsa baktım. Birleşim sunucusu zaten bunlar. Yeni sunuculara girmek istemedim. Aşırı farm dönüyor. Bizimkisi biraz daha etkinlik kovalamak. Arada bir PK atmak. Yani nasıl söyleyeyim size? Maskot gibi bir çar dizdik. Keyfi oynayacağız ha. İşin özü bu yani arkadaşlar. Şimdi öncelikle 83 ring 6 bir çar aldık arkadaşlar. Çarımıza 5000 TL para verdik. Ve çarımızı direkt satın aldık. Ondan sonra çarımıza artı 7 Dragon set çektik. Şimdi biz bunları gold bar bazında yapıp dizmeyi de düşündük. Ya da dedik pazardan TL bazında alalım diye düşündük. Hangisi daha mantıklı, hangisi daha mantıksız ona göre ilerledik. Ve dedik ki silahımızla Dragon Shell setimizi parayla alalım. Sonra GB çekelim. GB ile de pus itemlerini, işte takıları hepsini alalım. Pardon arkadaşlar. Elhamdülillah çok şükür. Ve bu sayede karar verdik. Öncelikle pazara giriş yaptık arkadaşlar. Ve pazara kaydımızı açıp ringimizi güzel bir şekilde satın aldık. Ringimizi satın aldıktan sonra bastık. Tabi bu süreçler çok zor oldu. Bunların hepsiyle kardeşim ilgilendi sağ olsun. Ringimizi satın aldıktan sonra bastık ve direkt öncelikle shell setimizi satın aldık. Ki üzerimizde en azından dedik bir şeyler olsun, çıplak gezmeyelim yani. Dragon Shell setimizi aldık arkadaşlar. Bunu da yanılmıyorsam 3250 TL mi 3100 TL mi öyle bir rakamlar verdik yani Dragon Shell sete artı 7'ye. Şimdi item tercihlerimiz niye böyle oldu? Neden böyle başladık ve daha sonra neler yapacağız? Onların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Yani sizlerden ricam kanalımı takip edin, abone olun, like atın. Yani bu sürecin devamı da gelecek. Biz oyuna para yatırmaya devam edeceğiz. Oyun da bize bunları vermeye devam edecek. İstediğimiz seviyeye geldiğimiz zaman belli bir standartta ilerlemeye devam edeceğiz arkadaşlar.
3250 TL'ye Dragon Shell seti çektik arkadaşlar. Kararsız kaldık. 7 Krovaz mı alalım, 7 Dragon Shell set mi alalım diye. Sonra biz bir bütçe oluşturduk kafamızdan. Dedik ki 25.000 TL'ye geçmeyelim. Yani 25.000 TL'ye çarı dizelim. Başlayalım. Sunucuyu görelim. Keyif almazsak 25.000 lira bize zarar ettirecek bir para değil. Niye? Çünkü itemlerin değerlerini koruduğu için en kötü ihtimal satıp Kova pazardan veya GB'ye çevirip TL'ye de çevirebiliriz. Yani oyunda bize bir zararı yok yani bu işin. Belki pusu itemlerinin parası gidecektir ama o da önemli değil. 3250 TL bandında Dragon Shell setimizi dizdik arkadaşlar. Ondan sonra item konusunda kararsız kaldık. Ben eski kafalı bir insan olduğum için Giga taraftarıydım. 2H olarak yani çifte. Kardeşim de Baal taraftarı. Dedi ki abi şimdi yani itemin dedi opsiyonel taraf olması lazım. Yani bize bir alternatif tanıması lazım. Dedim nasıl yani? Mesela düz dedi bir 9 Raptor alırsak dedi veya bir 9 Giga alırsak dedi düz bir item olacak dedi. Yani atağını verecek ne bileyim veya Poison olacak Spear veya işte Giga alırsan Dex verecek, Health verecek. Ama dedi Kaos bağlı alırsak dedi yani Krovaz item alırsak dedi en azından dedi patlaması var dedi bize ekstra bir şey tanır dedi. Atağı dedi yüksek dedi. Görüntüsü dedi güzel dedi. Tamam dedim o zaman dedim bağlı alalım. Kararımız dedim bağlıdan yana olsun. Bağlı da 7750 TL civarına yazmışlardı. Giga da 5500 liraydı. Exceptional Raptor da 3200 liraydı. Yani hepsi artı 9. Web artı 11 yani. Dedik ki tamam hadi üçünden birine karar verelim. Silah dedim en sona bırakalım. Takıları falan dizelim. En son dedim paramıza göre dedim silah alırız. Neyse düşündük karar verdik. Dedik ki en mantıklısı dedik bağlı alalım. 7750'den bir pazarlık yaptık. 7500 liraya bağlı anlaştık arkadaşlar. Ve bu durumda ne harcamış olduk? 5500 lira, 5200 lira o civarda 5250 yanılmıyorsam çara verdik. 3250 de Dragon Set'e verdik. Ne yaptı? 5500, 8500. 7500 de bağla verdik arkadaşlar. 9, 7 daha 16.000 TL bunlara gitti. Kaldı geriye 9.000, 8.000 gibi bir bütçe. Dedim ki 9'a 8'e ne yaparız? Nasıl neler yaparız yani? Direkt dedik takıları parayla mı alalım, GB ile mi alalım? Sonra baktık ki GB 300 TL. Yani 1 GB 300 TL. Dedim bütün paraya GB çek. Sonra dedim eksiklerimizi giderelim. Herhalde bütün paranın hepsine çekmedi. Yanılmıyorsam 14 mü 15 mi öyle bir GB satın aldı. Sonra tabii önemli olan çarın dış görünüşü kadar içi de çok önemli. Yani takılar da çok önemli. Dedim takı ne yapacağız yani nasıl bir takı dizebiliriz diye. Dedi ki abi pus itemlerini yaparsak zaten dedi bize bayağı etki sağlayacak. Oyundan dedi pus itemlerini GB ile alabiliyoruz. O yüzden dedi takılarımız dedi defans odaklı dedi yapabiliriz. Tamam dedim yapalım. Tabii ki de Iron set çektik. 80 M'den Iron Belt aldık. 140 M'den de Iron Neck aldık arkadaşlar. Ondan sonra küpelerde Warrior Earring, Minotaur, Platinum artı 2. Üçünün arasında kaldık. Bütçe olarak şimdi Warrior Earring 2 GB'ydi tanesi. Minotaur'ların tanesi de artı 2'leri 3 civarı yanılmıyorsam oraya da. Platinum Earring de 4 GB. Hatta bir bakalım bir dakika dur şimdi ezbere konuşmayalım da. Ona da bir bakalım. Mesela Earring diyelim. Çiftliği. Ha. Şimdi e-link dediğimiz zaman bak mesela Minotaur e-link dur artı 3 bunlar. Zaten her yerden çıkacaktır. Warrior e-link çöp. Platinum 0 artı 1 ve bak artı 2 ve 185. Biz de 180'e mi almıştık tanesini? Demek ki hala aynı. Değişen bir şey yok. Devam edelim. Başka nereden geçelim? Platinum 0 var. Platinum 0 var. Warrior Link gene bir tane artı 2 var. 184 M. 1 M için kendi iteminin gitmesini istiyor. Mantıklı. Bütün itemleri de buradan takıları da görebiliyoruz. Şu buy pazar yani şunu açma var ya çok 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 iyi bir şey gerçekten. Bizi inanılmaz rahatlatıyor. Devam edelim. Fiyatlar da ortalama ya. Böyle aman aman ciddi bir düşüş yok. Normal. Platinum 3'ler 10 GB. Zaten çok zor. Minolar 10 GB. Demek ki artı ikisi kalmamış. Ne bu? Artı 2 Mino. Aynen bak 380'im. Ben o civarda görmüştüm. Sonra mantıken bunu eledik.
Dedik ki ondan sonra plat yapalım. Platinum mining yapalım. Onu da daha sonra vazgeçtik. Dedik ki en mantıklısı abi dedi. Gel dedi Warrior Ring yapalım. 2 tane. Hem dedi defansı var hem de STR'si var hem de HP'si var. İşimizi görür dedi. Rezidansları da güzel. Bunları da çektik baba. Sonrasında dedik ki artı bir roach mu alalım, artı 2 roach mu alalım, dual artı 2 roach mu çekelim, ne yapalım diye bir karar verdik. Şimdi artı 2 roach 3.5 GB falandı. Artı biri de 1.5 GB'ydi. Dedim ki dual artı bir roach yapalım. 3 GB'ye. Başlangıçta dedim böyle başlayalım. Sunucuyu dedim bir görelim yani. Artı 2 yapsak da olur, artı 1 yapsak da olur. Fark eden bir şey yok. Yani PK'ya çıkıp kafa çekmeyeceğimiz için. Şimdi ben kardeşimi de bekliyorum. O da okçu yapacak. Biz ikili döneceğiz ağırlıklı olarak PK'da. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız. Kalabalık ortamda diyelim veya tenha ortamda. Slot basacağız falan vesaire. Dedim ki o zaman artı bir roach yapalım. 1.5 GB'ye. Yanına da dedim dual çekelim. Sonra Favarin gördüm artı 2. Favorin gördüm artı 2. Dedim ki mantıken bakacak olursak şimdi STR'leri aynı zaten ikisinin. O da help veriyor. Bu da help veriyor. Burada bir HP bonus 75 var. Burada da bir Dex var. Dedim ki bu da Favarin olsun. 48 defans alalım. 12 defansı fazla olsun. Çarı dedim dizelim. Şimdi bu çarın bize maliyeti arkadaşlar 23.500 TL'ye mal oldu. Biz 23.500 liraya bu çarı dizdik. Bu çar ileride nereye gelecek? Birincisi en yakın zamanda çarı human basacağız. Erkek varyoya döneceğim. Herhalde ay başında dönerim. O da kardeşim de çarını kasmaya başladığı zaman ay başında dönerim. Human varyoya geçiş yapacağım. Erkek human varyoya. İkincisi araştırdım şimdi arkadaşlar. Onu da göstereyim şimdi. Tekrardan size. Tıp 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 tıp. Şimdilik. Şimdi ben klavyem burada. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben ampul olma taraftarı olduğum için 9 shell sete geçiş yapacağım. Şimdi shell'in tanesi artı 9 shell'in tanesi 8 GB falan 9 GB. 300 TL olduğu için 1 GB. 9 shell'in tanesi 2700-3000 liraya geliyor ortalama. Yani ben bu durumda kendi Dragon Shell'lerimi sattığım zaman ben Dragon Shell'den bu arada karlıyım. Çünkü ben 3000 küsür liraya aldım. Yani bana 10 GB'ye gelmiş oldu. Ama Dragon'un tanesi ona da bir bakalım. Bir dakika. Bunun ne kadar fiyatı? Dragon Scarlet Armor. Heh. Şimdi arkadaşlar. Bakın artı 7'si 315M. Yani 15 GB yapıyor. Şimdi biz 3000 lira verdik. 10 GB civarında Dragon Shell set dizdik. Bizim buradan da karımız var. Biz daha sonra Çetin Shell set 9'a geçiş yapacağız. Yakın zamanda. Onun için de ortalama bir 8-10 bin lira. O önümüzde de ROF varmış. ROF'ta 4 GB. Onun da ortalama 8-10 bin lira daha verdiğimiz zaman 9 shell sete geçiş yaptığımızda bizim için iyi olacak. Ha kaybımız ne olacak? Şöyle arkadaşlar. Yani Dragon shell set taktığımız zaman bonuslarımızdan feragat edeceğiz. HP ve bonustan gidecek. Şimdi şunları bir çıkartalım. Ne yapmış? 7500 6500 setimizi giyelim. Setimizin bize vermiş olduğu bonus burada arkadaşlar. STR 8, Health 8, HP bonus 750 demiş. Zaten burada 12 veriyor. Diğer türlü her türlü karım olacak benim. HP bonustan, MP bonustan olmayıversin. Yani düşüncemiz bu arkadaşlar. Saygıdeğer kardeşlerim. Öncelikle tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Takip edin. Çağrı sunumum ve anlatım bitmiştir. Bu ilk videomuz olacak. Bundan sonra etkinlikler olsun, aktiviteler olsun. Bunları birleştirip sizlere güzelce sesli bir şekilde anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beni takip edin. Şöyle çarımızın da güzel bir pozunu alalım. Şu şekilde ya.
Aha da böyle iyi. Yani Çar'ın hakkı bu bence. İşimizi görür. Göreceğini de düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.